Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle KYC nedir, neden önemlidir, Bitcoin borsalarına ve airdroplara kimlik bilgilerimi vermek doğru mu, güvenli mi, bu kimlik bilgileri başkalarına satılır mı? Sizlere bu konulardan bahsedeceğim. Öncelikle bu kimlik bilgilerini kimlere vereceğiz? Bu kimlik bilgilerini güvenilir borsalara vermelisiniz arkadaşlar. Ben zamanında çok airdroplara katıldım. Ve kimlik bilgilerimi, telefon numaramı her önüme gelene verdim. Hani 3-5 kuruş kazanalım. Verdim. Şu an benim telefon numaram tüm şeylere satılmış. Forex borsalarına satılmış. Onun dışında yabancı yerlerden beni arıyorlar. Yani günde 3 kere 4 kere beni Forex'çiler arıyor. Yok şu yatırım planı ile ilgilenir misiniz? Şunu kullanmak ister misiniz? Şöyle böyle. Sonra beni su fatura şeylerine yapmışlar. Su abonelikleri. Sucular arıyor falan. Yani numaramızı satıyorlar ama güvenilir olmayanlar. Yani BTC Türk, hani Bitexen, Paribu. Yani bunun gibi şeyler kesinlikle satmaz ama böyle saçma salak airdroplara girdiğinizde, telefon numaranızı, kimliğinizi verdiğinizde sizin kimliğiniz dünyanın her yerinde bu dark web diyorlar. Dark web'de de satılıyormuş. Bayağı satılıyor arkadaşlar. Yani sadece güvenilir olanlara kimlik bilgilerinizi verin. Bu birinci diyeceğim. Bu KYC, Know Your Customer, yani müşteriyi tanımak bunun amacı. Bitcoin borsalarını banka gibi düşüneceksiniz. Hani kimlik verirken, şey verirken. Banka sizden devlete hani tabi olduğu için, devletin regülasyonları işlediği için o regülasyonlardan dolayı sizden hani kimlik bilgilerinizi istiyor, fotoğrafınızı istiyor, şuyunuzu buyunuzu istiyor. Siz bankaya gidip yapıyorsunuz ya bunu. İşte Bitcoin borsalarında siz bunu internet ortamı üzerinden bilgilerinizi yolluyorsunuz. Yani bu hem sizin için iyi hem borsalar için iyi. KYC olmazsa çünkü bu hep kara para aklarlar. Bu kara para aklamaya engel olma amacında bu şey. Sizden yerli ve yabancı tüm borsalar kimlik bilgisi istemek zorunda. Çünkü zaten yakında Türkiye'de de regülasyonlar çıkacak. Diğer türlü borsalar devlete ne hesap verecek yani? Çünkü bu borsada kara para aklarlar, hani illegal işler yaparlar. Binance'te bu 100 Bitcoin'e kadar normal kimlik doğrulama, hani telefonunuzu girersiniz. İsminizin üstüne adres ve kimliğinizde fotoğraf çekme var ya, selfie tarzı. Onu yaparsınız. 100 Bitcoin'e kadar o. 100 Bitcoin'den sonra bunların destek ekipleriyle görüşmeler yapıyorsunuz. Hani sen necisin? Gelip sana diyor ki bu 100 Bitcoin üstü parayı nasıl buldun? Hani biraz açıklamayı istiyor ki hani illegal iş falan filan dönmesin. Yani ülkemizdeki yerel borsalar şu an henüz devlet tarafında denetimde değil. Denetime girme ihtimalinden dolayı bu KYC hem onlar açısından hem bizim açımızdan çok güvenilir olacak. Yakında regülasyonlar çıkacak. Bitexen mesela bir borsa çıkardı. Mesela kimlik doğrulama yaparken sizden son 3 aylık su faturasını ister. E-Devlet'ten ikametgah ister. Bunları verin. Hani bir sıkıntı yok. Bakın burada bir yazı da hazırladım. Nedir bu KYC? KYC neden gereklidir? Yani şöyle şeylerle maruz kalmamak için bunu kesinlikle yapın. Ayrıca borsalarda mesela şifrenizi unuttunuz veya Google Authenticator kurduğunuzda kod kayboldu, giremiyorsunuz. Size ilk soracakları şey hani KYC'yi soracak arkadaşlar size. Yani bir şunları soruyor. Yani son 3-4 işleminde ne yaptın? Hani nereden nereye en son para yolladın falan. Bir onları soruyor. Bir de hani siz kimlik doğrulama yapmadıysanız size hesabınızı geri almanız çok zor. KYC şart. Ama kimlik bilgilerinizi her yere vermeyeceksiniz. En önemli şey bu. Benim kimlik bilgilerim önceden de dediğim gibi şu an tüm Forex borsalarında her gün 2-3 kere aranılarak rahatsız ediliyorum. KYC böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.